Aujourd'hui, je reçois Elise Camar. Essam Camar est l'une des figures les plus respectées de l'IA, en Turquie comme dans le monde. Bienvenue Ens. Grazie. Merci de m'avoir invitée, Melissa. In effetti, credo che la storia dell'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo inizi proprio da qui. In realtà, se consideriamo il mondo della tecnologia, Yapay zeka her gün kendi sınırını aşıyor. Az önce izlediğiniz İtalyanca ve Fransızca podcast aslında Türkçe kaydedildi. Yapay zeka istediğiniz videoyu dilediğiniz dile çevirebiliyor. Şimdi podcast videomuzun gerçeğini izleyelim. Sabancı Üniversitesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Ece Camar var. Ece Camar hem Türkiye'de hem de dünyada yapay zeka konusunda en saygın isimlerden biri. Hoş geldin Ece. hoş bulduk. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim Melissa. Ece Camar, Microsoft'un baş araştırmacılarından ve bugün onunla güven üzerine konuşacağız. Yapay zeka ile nasıl tanıştın? Hayatına nasıl girdi? Anlatabilir misin? Bugün burada seninle olmak benim için büyük bir keyif Melissa. Çünkü bugün Sabancı Üniversitesi'ne gelmek benim için eve geri gelmek gibi. Sabancı Üniversitesi mezunu olarak yapay zeka konusunda çalışırken hep üniversiteyi ve Türkiye'yi nasıl bu konuda en iyi bir şekilde reprezent edebilirim diye düşünüyorum. O nedenle bu fırsatı bana verdiğin için çok teşekkür ederim. Benim aslında yapay zekaya girişim Sabancı Üniversitesi'nde oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bilgisayar ve bilgisayar bilimiyle ilgili büyürken pek bir ilgim de yoktu. Hatta şunu söyleyebilirim sana, üniversiteye başlayana kadar kendime ait bir bilgisayarım bile yoktu. O nedenle bilgisayar biliminde çalışmak aklımda olan şeylerden bir tanesi değildi. Ama üniversite tercihi yaptığım zaman, özellikle Sabancı Üniversitesi'nin 2. yılda program seçme özgürlüğünü gördüğüm zaman dedim ki bu üniversite bana göre, çünkü kendimin neye ilgili olduğunu anlamamın en iyi yöntemlerden bir tanesi Sabancı Üniversitesi'nde olmak. İlk programlama dersini aldığım zaman aslında bu alanın benim için çok uygun bir alan olduğunu anladım. Çünkü çocukluğumdan beri puzzle yapmayı, bulmaca çözmeyi çok seven bir insan olarak Albert Levy'den o dersi aldığımda aslında bilgisayar programcılığının ve bilgisayar bilimin tamamen bir problem çözme yeteneğiyle ilgili bir alan olduğunu keşfettim ve kendimi o tarafa doğru yönlendirdim. Ben Sabancı Üniversitesi'nin ilk öğrencilerinden biriyim. 2001 yılında Sabancı Üniversitesi'ne katıldım. Harika profesörlerle çalışma fırsatım oldu. Bunlardan biri de Kemal Oflazer, diğeri de Aytül Erçil. Onlar bana daha 2. sınıftan itibaren araştırmaya girme şansı verdiler. Kemal Oflazer'le beraber dil öğrenme üzerine çalışmalar yaptık. Aytül Erçil ile birlikte bilgisayarın görme yetenekleri üzerine çalışmalar yaptık. İlgili hocalarla çalışma fırsatı buldukça kendimin de aslında araştırma yönünde hem yetenekli hem de ilgili olduğunu keşfettim. Kendimi bu değerlendirmeler sonunda beni Harvard Üniversitesi'ne götürdü doktora çalışmaları için. Harvard Üniversitesi'nde de şu anda çok popüler olan, o zaman çok popüler olmayan yapay zeka sistemleri ve bu yapay zeka sistemlerin insanlarla beraber çalışma yetenekleri üzerinde çalıştım. Ve de o da beni Microsoft'a götüren bir yolculuğa başlattı. Ya bu gerçekten çok heyecan verici. Hem Türk bir kadının, yani kadın olmasını da çok özellikle üstüne basmak istiyorum. Türk bir kadının ve bizim üniversitemizden mezun olan bir kadının ve bu yolculuğa da bu hikaye vesilesiyle başlayan bir bilim kadınının bizlerle olması bence çok heyecanlı. Pek çok üniversite öğrencisi de dinliyor olacak. Sabancı Üniversitesi öğrencileri de dinliyor olacak. Türkiye'den bir öğrencinin buralarda etkin bir insan, hatta yapay zeka konusunda oyun alanını çerçeveleyen insanlardan biri olması ne demek ve nasıl olabilir? Aslında teknoloji dünyasını göz önüne alırsak, teknoloji tamamen uluslararası bir oyun alanı. Mesela ben şu anda Washington eyaletinin Redmond kısmında yaşıyorum. Microsoft'un ana merkezinin olduğu yer. Dünyanın her yerinden insanların beraber çalıştığı ve çalışmasının gerektirdiği bir alan yapay zeka. Bence Türkiye olarak bazen sahip olduğumuz cevherin farkında değiliz. Ben yurt dışında farklı yerlerde çalıştığım zaman Türk öğrencilerinin, Türk bilim insanlarının, Türk mühendislerin ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar hem bize ait olan azmi getirdiğimiz bilgiyle harmanlayıp çok iyi yerlere gelebilen bir sürü arkadaşımla gurur duyuyorum şu anda. Bunların bazıları tabii ki Sabancı Üniversitesi mezunları. Köklerimizden getirdiğimiz çok önemli özellikler var. Mesela yapay zeka dünyasındaki en önemli konulardan bir tanesi bu alanın ne kadar sıklıkla değişiyor olduğu. Bir yapay zeka
zeka dünyasında araştırma yapan bir insanın neredeyse her 6 ayda araştırma konusunu değiştirmek zorunda kaldığı, yeni gelişen teknolojiye uyum sağlamak zorunda kaldığı bir alandan bahsediyoruz. Biz Türkler olarak aslında değişikliklere uyum sağlama, zorlukların üstünden gelme konusunda büyük bir eğitimle geliyoruz. Ve aslında birçok alanda yapay zeka gibi bir konuda araştırma yapmak için Türklerin getirdiği büyük bir dinamizm, büyük bir adaptasyon yeteneği var. Sadece yapmamız gereken bu cevheri biraz ortaya çıkarıp kendimize güvenmek belki de. Yapay zeka dediğimiz zaman bugün bizlerin kullandığı ekranlar, telefonlar, bilgisayarlar bizlerin verilerini toplayarak bir dijital ikizimizi oluşturuyor. Microsoft gibi büyük bir teknoloji devinde ikizimizdeki verilerin nasıl kullanılacağı üzerine çok kıymetli çalışmaların var. Biraz oralara girebilir miyiz? Yapay zeka şu anda dünyayı değiştiren en büyük teknoloji değişimlerinden bir tanesi. Sanırım bizi dinleyen herkes yapay zekanın şu anda dünyada nasıl büyük bir değişim yarattığının farkındadır. Yapay zeka hakkında konuşmayan ya da bu konuda düşünmeyen hiçbir dinleyicimizin olduğunu zannetmiyorum. Şu anki yapay zeka dünyasının aslında yeniden doğumu 2013-2014 yıllarına dayanıyor. Yapay zeka yeni bir konu değil. Yapay zeka dünyası aslında 1950'lerde bir başlangıç yaşadı. Her zaman yapay zeka dünyasında iki farklı kamp oldu. Bu kamplardan bir tanesi insan zekasını kurallarla bilgisayarlara aktarma üzerine olan daha kurala bağlı yapay zeka sistemleri. Diğeri de datadan öğrenen, datadaki patternlara bakarak onlardan anlam çıkarmaya çalışan yapay zeka sistemleri. 2013-2014'lerden itibaren datadan öğrenen yapay zeka sistemlerinde tabiri doğruysa bir patlama yaşanmakta. Bunun için 3 tane farklı etki bir araya geldi. Bunlardan bir tanesi senin de dediğin gibi data. Tahmin edebileceğin gibi 2010'lardan itibaren sosyal medyanın gelişimi, internet kullanımının artmasıyla beraber dünyada bizim sahip olduğumuz data miktarında çok büyük bir patlama yaşanmakta. Bu da yapay zeka sistemlerinin hem öğrenmesinde hem de zekalarının artmasında önemli bir faktör. Diğer ikinci bir faktör de bizim oluşturduğumuz data center'larla beraber bu sistemlerin büyük bir şekilde geliştirilebilmesi. Üçüncüsü de neural network dediğimiz yani ağ sistemlerinin çok güzel bir şekilde artık eğitilebilmesi ve bu eğitilen sistemlerin problem çözme yeteneklerine ulaşabilmiş olması. 2013'lerden beri başlayan bu dalga özellikle GPT-4'ün çıkışıyla beraber generative AI yani kendi kendine yaratıcılık yapabilen sistemlerle beraber hepimizin hayatına artık geçmiş durumda. Yani yapay zeka bir akademik problem olmak yerine hepimizin hayatında her gün kullandığımız gerçekten hayatımızın bir parçası haline geldi. Senin soruna gelirsek yapay zeka sistemlerini bugünkü başarısına ulaştıran şey data. Ve bu sistemler ne kadar fazla bizimle ilgili data görüyorlarsa o kadar daha zeki, o kadar daha faydalı sistemler haline geliyorlar. Her teknoloji sistemi gibi yapay zeka sistemi hem iyi için kullanılabiliyor hem de kötü niyetli insanlar tarafından kullanılabiliyor ya da kontrol edilemedikleri zaman problemler çıkarabiliyorlar. Bu alan benim 2010'dan itibaren Microsoft'ta çok derinden çalıştığım, Microsoft'un Responsible AI dediğimiz güvenilir AI, güvenilir yapay zeka yaratımı konusunda çeşitli organizasyonları kurmaya yardım ettiğim ve Microsoft'un bu alandaki işini yönlendirdiğim alanlardan bir tanesi. Burada bizim en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi yapay zeka sistemlerini oluştururken onların faydalı yönlerinin yanı sıra zararlarının da farkında olmak ve bu sistemler geliştirilirken zararları önleyebileceğimiz farklı yöntemleri bu sistemlerin içine entegre edip olabildiğince topluma faydalı yapay zeka sistemlerini oluşturmak üzerine kurulu. Ve bu alanda tabii ki risklerden bir tanesi de yapay zeka sistemlerinin bizim hakkımızda belki istemediğimiz şeyleri öğrenmesi ve öğrenmesinin yanı sıra bunları başkalarına yayması. O nedenle privacy dediğimiz kişisel haklar, kişisel özgürlükler alanını yapay zeka sistemlerini her zaman değerlendirdiğimiz ve bu riskleri minimize etmeye çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Aslında insan odaklı yapay zeka dediğimiz hikayede burada belki de başlıyor diye anlıyorum. Tabii ki insan odaklı yapay zeka sistemlerinden bahsederken 3 tane şeyi göz önüne almamız gerekiyor. Yapay zeka sistemi insanlar tarafından geliştiriliyor. Yapay zeka sistemi insanlardan gelen datayla öğreniyor ve yapay zeka sistemi sonunda insanlara faydalı olmak için yaratılıyor. O nedenle yapay zeka sistemlerini geliştirirken geliştirenlerin insan odaklı olması, hem insanlardan gelen datanın insan odaklı bir şekilde değerlendirilmesi, hem de sonunda bu sistemleri bizim insanlara en faydalı olabilecek şekilde değerlendirmemiz çok önemli ve
Dediğin gibi bu insan odaklı yapay zeka sistemi bu 3 konuyu da birden kapsıyor. Burada sosyal bilimler de önemli diye tahmin ediyorum. Çünkü farkında olmadığımız ön yargılar bu verilerin içine girdiği anda iyi ve kötü yapay zeka dedik ama belki de iyi yapay zeka olarak başlayan yapay zekanın kötü sonuç oluşumuna sebep olabiliyor. Tabii ki çok haklısın Melisa. Yani dediğimiz gibi yapay zeka sistemi bizden öğreniyor. Bizim datamızdan öğreniyor. Bir nevi bizi bir ayna tutuyor bize. İnsanlar olarak hepimizin farklı ön yargıları var. Yapay zeka sistemi insanlardan öğrenirken insanların ön yargılarını da aynı şekilde öğreniyor. Ve yapay zeka sistemi bütün dünyaya hizmet ettiği için o ön yargıları bütün dünyaya yansıtıyor. Bu riskler bizim çok önem verdiğimiz ve önüne geçmemiz gereken riskler. Çünkü bu risklerin önüne geçmezsek eğer şu andaki toplumsal problemler hem yapay zeka sistemlerinin içinde yansıtılıyor hem de onları çok daha büyük bir dereceye getirebilecek riskler taşıyor. Mesela bazı yapılan araştırmalara göre yüz tanıma sistemlerinin farklı ırklar, deri tonları ve farklı cinsiyetler üzerinde değerlendirilmesinde görülen şeylerden biri şu ki beyaz erkekler için bu sistemler çok iyi çalışırken deri tonu daha koyu olan özellikle de kadınlar için bu sistemlerin çalışmadığını fark ettik. Biliyorum senin çok ilgilendiğin bir konu işe alım sistemleri. Şu anda dünyanın birçok yerinde birçok şirket yapay zeka sistemlerini işe alımı da başvuranların filtrelenmesi için kullanıyor. Ve biliyoruz ki özellikle teknoloji gibi alanlarda kadınların daha az bulunduğu teknoloji gibi alanlarda bu yapay zeka sistemlerinin sadece datadan öğrenmesine izin verdiğimiz zaman kadınlar, azınlık gruplar havuzunun dışında kalabiliyorlar. O nedenle biz bu sistemlerin sadece datadan öğrenmesine güvenmemeliyiz. Evet. Biz bu sistemlerin her zaman hem datasını hem nasıl öğrendiklerini hem de dünyada neler yaptığını çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda şu benim çok ilgimi çekmişti. Davos'un 3D AI ve House of Collaboration tarafından yürüttüğü bir Future Beyond Our Times başlıklı bir çalıştayı olmuş. Ve bu çalıştay 100 sene sonraki dünyamızı aslında bizlerle paylaşmış. Burada çok daha doğa ve insan temelli bir yapay zeka sistemi hayal etmişler. Ama diğer yandan da şunu görüyoruz. Yapay zekanın kendi varoluşsal motivasyonları olduğu takdirde yapay zeka neden insan temelli kalsın? Ya da kendi bilinci olabilecek mi? Kendi talepleri, kendi arzuları olabilecek mi? Ve bu olduğu takdirde bizim enerji tüketimimiz olsun, kaynaklarımız olsun, davranış biçimimiz olsun. Bunları manipüle etme isteği olacak mı? Ben bu alanda yaklaşık 20 senedir çalışıyorum ve şu anda gördüğümüz bazı yapay zeka sistemleri benim öğrencilik yıllarımda hayal ettiğim, o yıllarda gerçekleştiremediğimiz sistemleri bugün çok kolayca gerçekleştirebilecek durumdayız. Aynı zamanda bundan 2 yıl önce yapay zeka sistemlerinin yapamadığı görevleri, mesela internette dolaşıp büyük raporlar yazma ya da resimler yaratma ya da videolar yaratma gibi konularda hayal edemeyeceğimiz yeteneklere yapay zeka sistemleri çok hızlı bir şekilde sahip oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu alanın içinde olan bir insan olarak bile yapay zeka dünyasının hızlı, baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Tabii burada olan şeylerden bir tanesi de bazen yapay zekanın kontrol edilemez ya da anlaşılamaz bir teknoloji gibi görünmesi. Tabii bunda bazı teknoloji şirketlerinin de payı var çünkü bir heyecan yaratmak istiyorlar ve yapay zeka sistemlerinin insan seviyesinde olması ya da insandan daha zeki olması gibi bazı öneriler bile sunulabiliyor. Benim buradaki tutumum biraz daha farklı. Yapay zeka hala bizim kontrol ettiğimiz ve nereye gitmesi konusunda önemli konulara kafa yormamız gereken bir teknoloji. Yapay zeka kendi kendine gelişen, işte nereye gittiğini bilmediğimiz bir şey değil. Yapay zeka bizim kendi gün ve gün üzerinde çalıştığımız, yönlendirebildiğimiz bir teknoloji. Teknoloji dünyası olarak nasıl sistemleri bizim yapmak istediğimiz, bu sistemlerin amacının ne olduğu, bu sistemlerin sorumluluğunun ne olduğu teknoloji dünyası olarak bizim kontrolümüzde. Ve teknoloji dünyası olarak yine bunu kabul etmemiz ve bu sorumluluğu üzerine almamız çok önemli. Davos raporunun yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi bu sorumluluğu tekrar dünyaya hatırlatmak. Diyorlar ki o raporda 2050 yılı geldiğinde nasıl bir dünya istiyoruz? Bu dünyada yapay zekanın rolü ne olmalı? Ve o daha pozitif dünyaya gidebilmek için şu anda almamız gereken hareketler neler? Bence bunlar teknoloji dünyası olarak sormamız gereken
ve o cevaplarla teknolojinin gittiği yeri belirtmemiz gereken önemli düşünceler. Şunu da çok merak ediyorum. İşin yönetişim meselesi. Şirketlerin yönetişim olarak seçtiği ama aynı zamanda teknoloji devlerinin kar amacı sorumluluğunun yanı sıra yapay zeka ile varoluş şeklimizdeki etik sınırları ya da etik amaçları yeniden bakması konusu var. Burada çok önemli işler yaptığını biliyorum. O yüzden görüşlerini çok dinlemek istiyorum. İlk başlamamız gereken nokta yapay zeka teknolojisinin bundan sonraki dünyanın geleceğini belirleyecek bir teknoloji olduğunu ilk önce bir konuşalım. Gördüğümüz şu ki yapay zeka her alana etki edecek, her alanda hem insanların nasıl çalıştığını, hem insanların nasıl öğrendiğini, hem de insanların teknolojiyle beraber nasıl yaşadığını belirleyecek bir teknoloji olacak. Burada değişimin büyüklüğünü hatırlatmakta fayda var. Büyük teknoloji şirketleri, Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin üzerinde düşündüğü alanlardan bir tanesi de yapay zekanın dünyaya etkisinin ne olacağı ve burada teknoloji şirketlerinin rolü. Tabii ki bu konuda farklı beklentiler var ama yapay zekanın dünyadaki verimliliği büyük ölçüde arttıracağı tahminlerden bir tanesi. Microsoft tarzı büyük şirketlerin beklenen düzeylere çıkabilmesi için kendi geliştirdikleri teknolojilerin başarılı olması yeterli değil. Aynı zamanda bu teknolojilerin dünyadaki etkisinin pozitif ve büyüyen bir şekilde olması gerekiyor ki bu teknoloji şirketleri de dünya ile beraber büyüyebilsinler. Microsoft'a en azından söyleyebilirim ki düşünülen tek şey kar payları değil. Düşünülen şeylerden bir tanesi bu geleceği nasıl yarattığımız ve bu gelecekte Microsoft'un payının ne olacağı. Bu yeni bir kapitalizm modeli olarak da tabii ki benim alanım değil ama dünyaya sunulan bir şey. Yani büyük şirketlerin başarısının dünyanın başarısıyla paralel gitme zorunluluğu. Benim üzerinde çalıştığım alanlardan bir tanesi dediğim gibi yapay zeka dünyasındaki sorumluluk ve zaman içerisinde buradaki işimiz farklı olgunluk seviyelerine ulaştı. Bir araştırmacı olarak benim buradaki ilk çalışmalarım yapay zeka sistemlerindeki ön yargıların ve güvenlik problemlerinin ne olduğuydu. Tabii sonra bu alanların ne kadar önemli olduğunun farkına vardıktan sonra zaman içerisinde bu problemlerin giderilebilmesi için aygıtlar oluşturma, sonra da şirketteki farklı organizasyonlara etki etme süreciyle Microsoft'ta çıkan yapay zeka sistemlerinin güvenilirliği üzerine çalışmalara başladım. Şu anda söyleyebilirim ki yaptığımız iş sonucunda Microsoft'ta geliştirilen her yapay zeka sistemi bir kurulun gözetimi altında dünyaya yansıtılabiliyor. Yani bir yapay zeka sistemi dışarı çıkmadan önce şirkette araştırmacıların, hukuk uzmanlarının, mühendislerin ve farklı alanlarda çalışan insanların bir araya geldiği bu kurul yapay zeka sistemini inceliyor. Bu yapay zeka sisteminin faydaları yanı sıra yaratabileceği bütün zararları ortaya koyuyor ve bu zararların olabildiğince dünyaya zarar vermeyecek bir şekilde küçültülmesi için ürün geliştirme gruplarıyla beraber çalışıyor. Ve eğer bir yapay zeka sistemi yeterince güvenilir, yeterince sorumluluk sahibi olduğu düşünülmüyorsa bu yapay zeka sistemi dünyaya sunulmuyor. Bu sadece teknoloji dünyasının sorumluluğunun ve bazen sorumluluğun nasıl şirket içi governance dediğimiz kontrol mekanizmalarına yansıtılmasının bir örneği. Farklı teknoloji şirketlerinin bu konuları var, farklı yaklaşımları var. Ama bu bize teknolojinin nasıl aslında kendini kontrol edebilecek mekanizmaları oluşturabileceği konusunda bir pozitif örnek. Burada şunu da merak ediyorum. Ülkeler artık politika kararcıları olarak yetersiz kalıyor. Yeni bir sisteme mi ihtiyacımız var? Aslında sorduğun soru o kadar temel ve o kadar zor bir soru ki. Yapay zeka sistemleri dünyayı değiştirecek, hayatımızı değiştirecek. Pozitiflerle beraber negatifleri de beraberinde getirecek. Bu alanda ben Microsoft bile olsa hiçbir şirketin kendi denetlemesinin yeterli olacağını düşünmüyorum. Türkiye gibi devletlerin yapay zeka sistemleri konusunda nasıl kullanmak istedikleri, bazı negatifleri nasıl engellemeleri gerektiği konusunda kendi düşüncelerine ve kendi yapılarına ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Şu anda görüyoruz ki özellikle Avrupa Birliği tarafında şirketlerin yaptığı kendi kendilerine kontrol mekanizmalarını aynı zamanda hukuki bir tabanla beraber desteklemek gibi güzel adımlar var. Ben bu tarz adımların dünyada her farklı yerlerde çıkması gerektiğini ve şirketlerle beraber çalışarak gerçekten bu sistemlerin ne yapması gerektiği konusunda kontrolün eline alınması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de buna dahil. Bir yandan da sorumluluk sahibi vatandaş olmanın da gerektiğini, bu konuda kendimizi geliştirmenin, anlamaya çalışmanın önemine ve sesimizi duyurmanın önemine vurgu yapmak istiyorum.
ben tek başıma ne yapabilirim demek yerine ben ne yapabilirim bu konuyla ilgili demenin kıymetli olduğuna inanarak bunu aslında sana sormak istiyorum. Gençlerimiz ne yapabilir? Aslında gençlerimizin bu konuda çok büyük bir söz sahibi olacağını şimdiden bile görebiliyoruz. Biz seninle bundan önceki yıllarda sosyal medya deneyinden geçtik. Birçok sosyal medya platformunun aslında insanları nasıl manipüle ettiğini, datasının nasıl kullanıldığını hakkında gördük. Bence bundan bazı öğrenilecek dersler var ve yapay zeka sistemlerini kullanırken bu soruları kullanıcı olarak sormamız gerekiyor. Bu sistem bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Bu sistem bizi manipüle etmeye çalışıyor mu? Bu sistemin zararlı olabileceği yöntemler analiz edilmiş mi? Bunlar hepsi dediğin gibi gözü açık kullanıcı olmanın parçaları ve hepimizin bu konuda alması gereken adımlar var. Bunun yanı sıra bizim gençliğimizde yapay zekanın üretimi konusunda çok etkileyici olacak inşallah bundan sonraki yıllarda. Eminim ki bizi dinleyen hem üniversite öğrencileri hem de üniversiteye hazırlanan gençler benim ne öğrenmem gerekiyor, kendimi bu yapay zeka dünyasına nasıl hazırlayacağım gibi soruları olabilir. Dediğim gibi yapay zeka konusunda çalışan bir insan olarak bugün bildiklerim yarından farklı. Her gün kendimi bir öğrenci gibi hissediyorum. Hatta işte yaptığım şeylerden bir tanesi de neredeyse her gün bu yapay zekanın yeni modelleri var, işte Deep Research ya da Researcher gibi. Onlara diyorum ki bu konuyu al, bana 10 sayfalık bir araştırma raporu hazırla. Ve kendimi her gün bilmediğim yeni bir alanda kendimi öğrenci olarak buluyorum. Bu bence geleceğin bir parçası olacak. Yani geleceğimizde de her birimiz birer öğrenci olacağız. Yaptığımız işler değişecek. Eskisi gibi bir işe başlayıp 20 yıl sonra oradan emekli olmak gibi bir şey geçerli olmayacak. O nedenle öğrenmeyi öğrenmek, kendimize fırsatlar yaratmak çok çok önemli. Daha önce seninle bu kayda girmeden önce konuşuyorduk. Benim tabii şirkette hem iletişim kurmaya şansına sahip olduğum hem de bir şeyler öğrenebildiğim insanlardan biri Bill Gates. Mesela onun bu konuda çok örnek olan bazı davranışları var. Mesela her sene Bill Gates 2 hafta boyunca kendini bir yere kapatıp öğrenmek istediği bütün konuları çalışıp sonra şirkete bu konuda notlar, hala bu yaşında, bu başarı seviyesinde zamanının çoğunluğunu öğrenmeye harcayan birisi. Bundan sonra da sanırım gençlik için en önemli tavsiyelerden biri bu olacak. Hepimiz her zaman öğrenci olmak zorundayız. Sohbeti bitirmeden önce çok önemli ve çok bariz bir konuya gelmek istiyorum. Odadaki fil. Bu yola girecek genç bir kadın nerelere hazırlıklı olmalı? Dünya toz pembe değil. Yapay zeka dünyasında maalesef şu anda kadınlar hala azınlıkta. Hatta araştırma dünyasına bakarsam kadınların bu araştırma dünyasındaki oranları %10 ile %15 arasında değişiyor. Bu kadın oranları ya da farklı azınlık gruplarının oranları bizim dediğimiz nice to have değil. Aynı zamanda bu yapay zeka sistemlerinin herkes için çalışmasını sağlaması açısından da çok önemli. Eğer yapay zeka sistemini oluşturan gruplarda farklı gruplar, farklı cinsiyetler temsil ediliyorsa o yapay zeka sisteminin herkes için çalışma ihtimali daha yüksek. Aynı zamanda kadınların getirdiği farklı, özellikle de duygusal zeka alanında ya da toplumsal değerler açısından da büyük bir ağırlık var. Ben şunu demek istiyorum, bizi dinleyen kadın, gençler, bu alana girmek isteyenler için. Sizin yeriniz burada çok önemli, size ihtiyacımız var. Yapay zeka dünyasının Türk gençlerine, özellikle kadınlara ihtiyacı var ve şu anda bu alana girmek için o kadar büyük bir fırsat ki. Ben 20 senedir yapay zeka alanında çalışıyorum ve dediğim gibi her gün kendimi eğitmek zorundayım. Çünkü bu teknoloji o kadar hızlı bir şekilde değişiyor ki. Şu anda bilgisayar bilimi okusanız da okumasanız da sizin bu alana girmeniz, kendinizi geliştirmeniz için çok büyük bir fırsat ve sizinle ve benim aramda o kadar da büyük bir fark yok aslında. Hepimiz her gün öğreniyoruz. O nedenle size ihtiyacımız var. Özellikle kadınlara bu alanda ihtiyacımız var. Şu anda yapay zeka hepimizi eşitleyen büyük bir teknoloji devrimi. Türkler, Türk gençleri bu devrime ne kadar hızlı bir şekilde katılırsa o kadar büyük bir sesimiz olabilir bu alanda. Çok teşekkür ediyoruz Ece. Gerçekten çok büyük bir keyifle dinledik seni. Umarım en yakın zamanda yeniden bir araya geliriz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum tekrar bir yere gelmeyi. Teşekkür ederim Emsa.